Evet, selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu aralar dikkatli olun çünkü gerçekten vakalar artıyor. İkinci dalga dediler ve sonunda geliyor. Yani hafife almayın. Binali Yıldırım bile ne kadar izole bir hayat yaşıyor ona bile bulaşmış eşiyle birlikte. Tekrar ediyorum, dikkat edin. Yine tatilinizi vesaire yapın ama en azından insan içine karışmamaya çalışın. Daha sakin yerlere gidin. Büyük ihtimalle tekrar böyle hafta sonu sokağa çıkma yasakları gelecek. Bu benim düşüncem. Bir bilgi yok. Gidişat böyle devam ederse, vakalar böyle artarsa eskiye döneceğiz. O yüzden lütfen maskenizi takın ve dediğim gibi biraz daha insanlarla yakın temastan kaçının. Evet, neyse konumuza geçelim. Mi Band 5 çekilişi ve çakma AirPods Pro çekilişi yapmıştım. Yukarıda çıkacak. O videoya giderek çekiliş koşullarını hallettikten sonra çekilişe katılabilirsiniz. Bugün çok uzun süredir incelemediğimiz bir ürün inceleyeceğim. Yine bir monitör incelemesi geldi ama bu sefer kallave bir monitör. Allah! Bam! Kadraja zor sığacağım ama bugünkü konumuz Rampage RM270X Titan diye geçen 165 Hz'lik 1 milisaniyelik HDR1 oyuncu monitörü. Monitörün teknik özelliklerini videonun devamında söyleyeceğim ama önce kutu açılımını yapalım. Kutu bayağı büyük. Bayağı büyük. Allah! Kutunun içinde başka bir şey kalmadı. Şöyle güzelce kapatalım. Evet, kutu içeriğimiz bu şekilde. Kocaman metal bir ayaklık çıktı. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Aynı zamanda garanti belgesi. Ürünümüzün 2 yıl garantisi var. Fatura tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir problem olduğunda garantiye yollayabilirsiniz. Garanti şartları da burada yazıyor. Burada kurulumunu gösteriyor. Geç. Ve bu benim çok sevdiğim bir detay. Şöyle yıldız tornavida yollamışlar. Gerçekten bazen bulunamıyor. Şu an mesela benim ofisimde yıldız tornavida yok. Yanında yollamaları gerçekten güzel. Ve bu arada kaliteli bir tornavida. Belli yani. Ardından şöyle küçük bir vida çıktı. Ve benim en önem verdiğim kısım kablo bölümüne geldik. Şöyle açalım. Bir tane DisplayPort kablomuz çıktı. Gayet güzel. Bir tane güç kablomuz çıktı. Bir tane de HDMI çıktı. Şunu da göstereyim. Ve 3M yapıştırıcılı askı çıktı. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Kulaklık falan asmamız için yollamış olabilirler. İlk defa böyle bir şey görüyorum bir monitör içeriğinde. Bir de monitörümüzün standı çıktı. Onu da koyalım ve şimdi monitörümüze gelelim. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Monitörümüz curved bir monitör. Ay, bayağı iyi gözüküyor. Evet, gelelim Babaşko'ya. Aa, bayağı güzel gözüküyor. Evet, burada kısaca özelliklerinden bahsetmiş. 1 milisaniye tepkime süresi, 27 inç, 165 Hz yenileme hızı, HDMI, cartçurt geç bunları. Kıvrık olduğu yazıyor. HDR destekli VA panele sahip ve FreeSync senkronizasyonu var. Yani pürüzsüz oyun deneyimi sunar size mutlaka. Deneyip göreceğiz. Hemen şunu kaldıralım. Hop. Bana. Evet, bunu da yolladık. Abi hayvan gibi ya. Ağır da bu arada. Rahat 5 kilo var. Şöyle arka kısmını göstereyim. Şu gördüğünüz yuvarlak halka LED ışıklar. Rengi değişmiyor, sadece mavi ışık yanıyor diye biliyorum. Monitörümüzün arkasında tuşlarımız da mevcut. Menü tuşu, ileri geri tuşları. Şu E tuşu ne bilmiyorum. Bir de açma kapama tuşumuz var. Şimdi girişlerimize gelelim. 3 tane HDMI girişimiz var. Bir tane DisplayPort, bir tane de AUX girişimiz var. Hemen yanında da bir tane güç girişimiz mevcut. 3 tane HDMI fazla yeter. Genelde 2 tane oluyor bu tarz monitörlerde. Hadi kurulumu yapalım. Evet, şu şekilde taktım ve oturdu. Burayı vidalamanıza gerek yok. Şurada altta bir tuş var. Ona basıp tekrar çıkartabiliyorsunuz. Gayet güzel düşünülmüş. Ve bunu duvara da monte edebiliyorsunuz. Burada VESA vidaları var. Şöyle tekrar taktım. Abi bir şey söyleyeceğim. Koskoca monitörün monte edilmesinde sadece bir tane vida kullanılıyor ve onun için tornavida bile yollamışlar. Evet. Allah. Bam. Evet, monitörün kurulumunu tamamladım. Yaklaşık 30 saniye sürdü. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Monitörün ayağının altında kaymaz tabanlar var. Gerçekten böyle oturuyor. Şu an mesela sallıyorum, masa sallanıyor. Hiçbir şekilde kayma yok. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Dediğim gibi ayaklar metal. O yüzden çok dayanıklı. Gövde ABS plastik ve metal karışımı. Monitörümüzün biraz fiziksel özelliklerini göstereyim. Bu şekilde yukarı aşağı kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ve
Çok rahat bir şekilde kuvvet uygulamadan yapıyorsunuz bunu. Çok güzel yapmışlar. Yukarı aşağı eğim verebiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Şu an en yukarı konumda. Aşağı doğru çeviriyorum. Bu şekilde yaklaşık 20 santimlik bir oynama yapabiliyorsunuz. Bir de gerçekten yayıncılar ve yazılımcılar için en iyi şey. Hop. Ekranı dikey kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Monitörü çevirirken en yüksek konumda tutun yükseklik ayarını. Çünkü monitör tam dönemiyor. Evet, gayet başarılı. Ve şunu da göstereyim. Sağa sola da çevirebiliyorsunuz. Yani ayak sabit kalıp sağ sol hareketi yapabiliyorsunuz. Ürünün teknik özelliklerine geçmeden önce bir bilgisayara bağlayalım. Arkadaki ışığı nasıl, görüntü nasıl, oyun performansı nasıl, bunlara bakalım. Yine bugün Valorant oynayacağım. Hadi oyun testinde görüşürüz. Evet, monitörümüzü kurdum. Bu arada tekrarlıyorum, şuna bayıldım. O kadar hafif yapmışlar ki. Vallahi helal olsun. Şaşırdım. Bu arada aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Yeni bir Telegram kanalı kurdum. Bulduğum güzel indirimleri ve kampanyaları paylaşıyorum. Aşağıdaki linke tıklayarak sayfama gidebilirsiniz. Katılırsanız da sevinirim. Bu arada hayatımda 3. defa oynuyorum Valorant'ı. Bilginiz olsun, kötü oynarsam şimdiden helal edin. Hala oyunu bilmiyorum bu arada. Silahlar nasıl, özel skill'ler falan var. Onların nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Düz oynuyorum ben direkt. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten o 165 Hz'ı şu an anladım. Benim kullandığım kendi monitörüm 60 Hz. Zaten çok oyun oynamıyorum biliyorsunuz. Bayağı fark ediyormuş bu arada ya. Nereden geldin lan? Ana! Ne oluyor oğlum lan? Bu kadar mı bilinmez bir oyun ya? Oğlum bunlar bir şeyler yapıyor. Ben niye yapamıyorum ya? Oğlum var mı Counter gibisi? Bunlar ne ya? Abidik gubidik hareketler. Dayı gel buraya kafadan. Yeah. Bu arada monitörün en beğendiğim özelliğini söyleyeyim. Monitörün keskinliğine, daha doğrusu keskin olmamasına bayıldım. O kadar yumuşak ki görüntüler. Hiçbir şekilde gözü ağrıtmıyor. Gel oğlum gel. Oğlum nasıl öldürüyor? Ben anlamadım ki bunu ya. Bu arada kulaklıktan ses gelirken konuşmak da çok zor oluyor. O yüzden duraksadım. Dediğim gibi bu keskinliği bir tuhaf ve benim çok hoşuma gitti. Tekrarlıyorum. Ama renk konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Renkleri alışık olmadığım bir renk tonu. Bana biraz gerçek dışı geldi renkleri. Biraz sıcak, onu söyleyeyim. Sıcak renklere sahip monitör. Allah! Yeter be! Hadi lan çıkıyorum ben. Valorant'ı falan boş ver baba. Bildiğin oyundan devam. Hadi bakalım. Başlayalım. Bayağıdır Counter'da oynamıyorum bu arada. Oyun oynayacak zamanım yok. Yine gece gece Ruslar da danmış oyuna. Bağırıyorlar salak salak. Neredesiniz lan? Yes. Neredesiniz? Şimdi anladım abi neden böyle 165-144 diye tutturduklarını ya. AWP takılalım ya bugün. Hadi. Ah! Ya! Ya! Yapmayın şunu, arkadan vurmayın ya. Ne panik yaptım ya. Of, baygınlık geçirdi. Hadi oğlum. Ya! Sen nişan alacaksın da vuracaksın da Mert. Olmaz böyle. Lan abi bugün günümde falan değilim. Çık ya. Adam öldüremedik ya. Çık çık çık. Evet, şimdi gelelim menü bölümüne. Hızlı başlat bölümüne girdiğinizde kaynağı seçebiliyorsunuz. Atıyorum hangi HDMI'ye bağlı olan cihazı görüntülemek istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. HDR modu var, FreeSync modu var. Görüntü oranını ayarlayabiliyorsunuz. Resim moduna geldiğinizde de netliği, keskinliği vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Burada renk modumuz var. Söylemiştim renklerin bana tuhaf geldiğini. Renk ayarlarını kendime göre değiştirdim ve gayet güzel oldu. Herkesin alışkın olduğu bir renk tonu vardır. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada otomatik ayarlar da var. Mesela göstereyim. Bu mesela normal, daha
daha da sıcak oluyor. Bu daha da sıcak oluyor. Soğuk renkler var. Bu mesela bana daha çok hitap ediyor çünkü daha çok soğuk renklerde kullanıyorum bilgisayarı. Buradan RGB tonlarını değiştirebilirsiniz. Ve sistem ayarları var. Bu arada dil seçeneklerinde gördüğünüz üzere Türkçe'de var. Uyku modu vesaire var. Kullanılmadığında işte 2 saat sonra, 1 saat sonra kapansın diye tercih edebiliyorsunuz. Bu da gayet başarılı olmuş. Menüsü çok kolay, basit. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Keşke yanda veya altta olsaymış tuşlar. Arkada olduğu için böyle yanlış tuşa basabiliyorsunuz. Veya tuşların sırasını hafızanızda tutmanız gerekiyor. Ama çok da problem değil zaten. Her gün kullanacağınız bir şey değil bu arka panel. Evet, yavaş yavaş bu videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz ama yaklaşmadan önce birkaç bir şeye değinmek istiyorum. Şu gördüğünüz arkadaki mavi ışık bana çok yetersiz geldi. Duvara böyle çok ufak bir loşluk sağlıyor. Biraz daha güçlü olsaydı çok daha güzel bir ambiyans yakalayabilirdiniz. Ve kesinlikle ışığın duvara yansıması için monitörün duvara yakın olması lazım. Ürünün parça kalitesi ve işçiliğini ben gerçekten çok beğendim. Para harcanmış, onu söyleyebilirim. Şurada gördüğünüz bir kablo kanalı var. Burada aşağıdan uzanan kabloları veya işte klavyeniz, mouse'unuz varsa buradan geçirip daha derli toplu bir görüntü elde edebilirsiniz. Son olarak da bahsetmediğim teknik özelliklerden bahsedeyim. Zaten çoğunu videonun devamında ara ara sıkıştırdım. Şimdi hiç değinmediklerimi söyleyeyim, sonra da kapanışımızı yapalım. Söylediğim gibi monitörümüz kör bir monitör. 178 derecelik bir görüş açısı sağlıyor size. Evet, bunun daha kıvrık olanları da var ama o biraz şova kaçıyor bana göre. Bu gayet yeterli. Girişlerimiz arasında 3 tane HDMI var demiştim. Bunlardan bir tanesi versiyon 2.0, diğer ikisi de versiyon 1.4. Monitörümüzün güç tasarruf modu var. Yani daha düşük enerjiyle çalışma imkanı var. Tabii ki bunu yaptığınızda biraz daha parlaklığını azaltıyor vesaire ama böyle karanlık ortamda çalışıyorsanız veya oyun oynuyorsanız güç tasarruf modunu kullanabilirsiniz. Ürünümüz DCR'ı destekliyor, yani dinamik kontrast oranı. Bunu açarsanız daha canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Daha güzel ayarlar bunu. Zaten HDR desteğinin olduğunu söylemiştim ve en güzel özelliklerinden biri Overdrive var. Overdrive'ı bilmeyenler için anlatayım. Bilirsiniz böyle FPS oyunlarında hızlı hareket yaptığınızda böyle bir gölgelenme oluşur görüntünün ardından. İşte Overdrive bunu yok eden teknoloji. Piksellerin hepsi aynı voltajda çalışmıyor. Bu gölge geçişlerinde daha yüksek voltaj vererek piksellere o gölgelenmeyi daha aza indiriyor, değil mi? Yok etmiyor tamamen. Bu da size daha akıcı bir oyun sağlıyor. Tabii ki 165 Hz olduğunu da unutmayalım. Videonun başından beri söylemedim ama monitörümüz 4K değil, Full HD bir monitör. 16.7 milyon bir renk paletine sahip. Dediğim gibi kesinlikle kendinize göre renkleri ayarlayın. Gayet güzel oluyor. Keskinlik ayarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama biraz daha soft, yumuşak bırakmanızda fayda var. Gerçekten çok rahat etti gözlerim. Ürün hakkında merak ettikleriniz varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii ki ürünün linkini de aşağı bırakıyorum. İsteyenler oradan fiyatına ve teknik özelliklerine ulaşabilirler. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.